Alan tarama cihazımızı hangi elinizi kullanıyorsanız oraya konumlandırarak arama yapmaya başlayabilirsiniz. Alan tarama cihazları için en önemli konulardan bir tanesi çubuğun fiziksel vücut pozisyonuna ve yürüme yönteminize göre nasıl tutacağınızdan geçer. Kullanıcı rahat bir şekilde ayakta durmalı. Ayakları birbirine hafif açık bir şekilde. Kolu vücuduna yakın ama hiçbir şekilde temas etmeyecek. Bu şekilde dikey bir arama yapabilirsiniz. Arama çubuğunu tutarken el ve bileklerinizi çok sıkı tutmayınız. Çubukların ellerinize serbestçe dengede durmasını sağlayın. Alan tarama konusunda yeniyseniz daha iyi denge sağlamak için alan tarama antenini hafifçe öne doğru 15 derecelik bir açıyla eğin. Buradaki en önemli nokta çubuk tutma işleminin kendiliğinden serbestçe hareket etmediği noktaya kadar yeterli pratiğin yapılmasıdır. Aksi takdirde dik bir şekilde tutarsanız dışarıdan gelecek olan rüzgardan anten etkilenebilir. Dolayısıyla 15 derecelik bir açıyla tutmanız sağlıklı bir arama yapmanızı sağlar. Kullanıcı çubukları dengede tutmayı öğrendikten sonra çubukları dengede tutarak adım adım yürümeyi öğrenmelidir. Bu da bir deneme yanılma yöntemidir. Kullanıcının adımları normal hızda, sık ve eşit mesafede olmalıdır. Her adımda aynı mesafe ile ilerlemelidir. Aksi takdirde arama çubuğu dengesini kaybedebilir ve böylelikle yanlış sonuçlar elde edebilirsiniz. Sabit arama yönteminde aramak istediğiniz hedefi seçtikten sonra anteninizi toprağa dikey bir şekilde kalibrasyon ayarını yaptıktan sonra 15 derecelik eğimle antenimizi sağa ve sola yavaş hareketlerle hareket ettirip aramak istediğimiz hedefe doğru yönlenmesini sağlıyoruz. Antenimiz mıknatıs misali bir yöne yöneldiğinde hedefe doğru yöneliyoruz. Antenimiz sabit ve herhangi bir yön göstermiyorsa farklı bir yöne dönüp tekrardan bir arama yöntemine devam ediyoruz. Bir sonraki arama yöntemimiz ise yürüyerek arama yapma yöntemidir. Yine sabit durma hareketinde yaptığımız gibi ilk etapta mayra antenimizi toprağa dikey bir şekilde tutup kalibrasyon ayarını yapıyoruz. Hemen sonrasında yine 15 derecelik bir açıyla kaldırıp sabit adımlarla bir yürüyüş sergiliyoruz. Antenin yönlendiği yöne doğru hareketinizi, yürüyüşünüzü devam ettirmelisiniz. Bu modda ayrıyeten Midas LRL batonu da kullanabilirsiniz. Baton girişine bu şekilde bağlayıp batonunuzu 3-5 santim toprağa sabitledikten sonra burada antenimizin bize tepki vermesini bekliyoruz. Dilerseniz kolaylık sağlaması açısından cihazınızı kitleme kısmından buraya sabitleyebilirsiniz. O sırada Midas LRL batonunuzu da tutarsınız. Eğer burada bir yön vermezse batonunuzu topraktan çıkarıp farklı bir yönde, farklı bir yere yine 3-5 santim sabitleyerek aramanıza devam edebilirsiniz. Gerek sabit arama yönteminde, gerek yürüyerek arama yönteminde anteniniz sizi bir hedefe yönlendirdiyse hedefin orada olup olmadığından emin olmak ve sağlamasını almak adına hedefe doğru S çizerek yürüme hareketi yapabilirsiniz. Böylelikle anteniniz her seferinde hedefin olduğu yöne doğru sizi yönlendiriyorsa orada bir hedef olduğunu varsayabiliriz. Mayra alan tarama cihazında derinlik alma işlemini şu şekilde açıklayabiliriz. Anteninizi yine kalibrasyon ayarı yaptıktan sonra yürüme hareketinde antenin ilk tepki verdiği yerden yürümenizi devam ettiriyorsunuz. Tepkinin bittiği yerde hedefin olduğu ve bittiği yerdir. Bu şekilde kuzeyden, güneyden, doğudan ve batıdan olmak üzere 4 yönden aramanızı gerçekleştiriyorsunuz. Oluşturulan o çemberin yarıçapı hedefin derinliğini verir. Örnek verecek olursak yapmış olduğunuz aramada 4 metre çapında bir çember oluştu. Hedefin derinliği 2 metredir diyebiliriz.